Merhaba, hoş geldiniz. Yine pratik ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün canım güzel Hatay'ı anmak, Hatay'ın kültürünü ve yemeklerini yaşatmak, herkesin bilmesi, görmesi için bir nebze de olsun oraya sevgi göndermek için Hatay'ımızın patates tavasını yapacağım. Gerçekten çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli olan bu yemeğe eminim bayılacaksınız. Hem aileniz hem sevdikleriniz hem misafirleriniz kimi ağırlıyorsanız yemekte bayılacak. Siz de bu yemeği yapıp bütün övgüleri kapacaksınız. Hadi buyurun yapılışına geçelim. İki adet patatesimi güzelce soydum ve yıkadım. Patateslerimi dörde bölüp iri olarak çok fazla ufaltmadan iriliğini göstermek istiyorum size. Dilimliyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok keyifli ve pratik yapılan bir yemek. Ben Hataylı değilim ama Hataylı ustalarımdan öğrendim. Beni izleyen Hataylı hanımefendiler, beyefendiler varsa umarım doğru yapıyorumdur yemeği. Onlar yorumlarda yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü gerçekten Hatay'ımızın çok güzel tava yemekleri var. Kilis tava, bu patates tavası. Umarım doğru yapıyorumdur ve sizler de evinizde severek denersiniz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, benim Hatay ustalarımdan öğrendiğim tarif bu. Kırmızı kapya biberim var bir adet. Onları da çok ufaltmadan iri olarak. Kilis tavadan farkı, bunlarda malzemelerimizi iri doğruyoruz. Bunca sebze içine girdikten sonra lezzetli olmamak gibi bir şansı yok kanımca. Kapya biberlerimizi de doğradık. 2 adet de iri köy biberim var. Köy biberlerini de aynı büyüklükte gördüğünüz gibi irice doğrayacağım. Dakika tutun arkadaşlar. O kadar kolay ve çabuk hazırlanıyor. 1 adet kuru soğanımı da gene aynı şekilde, hepsinin iriliği birbirine yakın olsun arkadaşlar. Çok ufaltmıyoruz. Bunu aynı zamanda bildiğim kadarıyla ben şimdi dana kıymayla yapıyorum. Kuzu kıymayla, kuzu veya dana kuşbaşıyla da yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Her zamanki gibi sarımsakların üzerine şöyle vuruyorum ve birazcık hemen üstlerinden geçe onları da doğradım. Son olarak da 2 adet domatesim var. Domateslerimi de aynı irilikte doğrayıp içine atacağım. İri iri doğruyorum dediğim gibi. Çok ufaltmıyorum. Zaten benim domatesim ufaktı. Evet, bu kadar. Şimdi kıymamızı ilave edeceğiz. Yarım kiloya yakın, dediğim gibi, dana döş kıymam var. Kuzu kıyması bana biraz ağır geliyor arkadaşlar. O yüzden ben mutlaka dana kullanıyorum. Ama siz kuşbaşı, kuzu kıyma, kuzu kuşbaşı hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeyi ben güzelce karıştırıyorum. Ellerimi güzelce yıkadım arkadaşlar. Siz videoyu izlerken bütün olarak görüyorsunuz ama biz aralarda durduruyoruz, sonra montajlıyoruz. Bu arada ben ellerimde çok güzel yıkadım. Çünkü hiç kimse kusura bakmasın, el değmeden ve eldivenle bu yemekler güzel olmaz. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Bu yemeğime lezzet verecek olan sosuna geçiyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, tuz, tamamen sizin keyfinize bağlı, damak tadınıza bağlı, tuzunuz ve baharatlarınız. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz. Bütün baharatları bu yemeğin bu kadar ama arzu edenler pul biber de koyabilir. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum.
Biraz da su katacağım. Evet, bir su bardağı kadar yaklaşık olarak suyumu ilave ediyorum. Sosumu iyice açıyorum. Baharatlarıyla karışsın. Aynı zamanda da salçam püre haline gelsin. Dediğim gibi yemeğime bütün lezzeti bu sos verecek. Son olarak da Hatay deyince olmazsa olmazı nar ekşimi ilave ediyorum. 1,5-2 yemek kaşığı kadar. Biliyorsunuz Hatay'ımızın nar ekşisi çok çok meşhurdur. Kıyamam güzel Hatay'ıma. Bilmiyorum. Tekrar inşallah en kısa zamanda bu güzel nar ekşilerini üretmeye devam eder. Sosum hazır. Bu kadar kolay bir sos. Hazırlaması da kolay, görüyorsunuz. Bütün yemeğimin üzerine bu sosu boca ediyorum şimdi. Ve iyice sosla birlikte karıştıracağım. Özdeşleşmesini sağlayacağım. Gördünüz mü ne kadar kolay ve pratik bir yemek arkadaşlar. Hazırlanması da öyle, pişmesi de öyle. Güzelce şimdi bunları tekrar sosla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün sosumu güzelce karıştırdım ve tavamı düzleştirdim. Bütün işlemimiz bu kadar. Şimdi son olarak ıslak bir yağlı kağıdımı üzerine sereceğim. Fırınımı 220 derecede ısıttım güzelce. Bir yağlı kağıdımı ıslattım, elimle sıktım. Şimdi tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Çünkü yemeğim yüksek ısıda bir anda üstü kızarsın istemiyorum. Son 10 dakikamda kağıdımı çıkartacağım, üzerinde kızartacağım ve size servis edeceğim. Şimdi fırına gidiyor. Bu kadar kolay ve leziz bir yemek. Nefis Hatay patates tavamız hazır arkadaşlar. Çok sıcak. Şimdi fırından çıktı. Üzeri örtülü bir vaziyette 220 derecede 20 dakika pişirdim. Son 10 dakikasını üzerindeki kağıdımı aldım ve biraz daha kızarttım. Nefis bir tava oldu. Bu yemeği yapın mutlaka arkadaşlar. Şimdi ben bir tabağıma servis edeyim, son olarak göstereceğim size. Evet arkadaşlar, harikulade yemeğimiz hazır. Nefis bir lezzet. Gerçekten yaptığınızda yediğinizde lezzetine inanamayacaksınız. Her şeyden önce Hatay'daki sevgili dostlarımıza, Hatay'daki canlarımıza öncelikle sevgiler yolluyoruz. Rabbimden onlar için şifa, sabır ve dua yolluyorum onlara. Kalbimiz, dualarımız, sevgimiz onlarla beraber. Tıpkı Kahramanmaraş, Adana, Elbistan ve Malatya'da olduğu gibi. Ama Hatay'ın lezzetlerini, Hatay'ımın güzel kültürünü lütfen unutmayalım. Bu yemeğin hazırlanması sadece 5 dakika, pişmesi 30 dakika. Ama gerçekten misafir sofralarına, lezzet şölenine yakışacak bir yemek oldu. Bana bu yemeği öğreten sevgili Kemal Ustama da buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Umarım tarifimi beğenmiş ve denersiniz. Eğer bu tarifi beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sizlerle bu videoyla tanıştıysak lütfen oynatma listeme bir göz atın. Yüzlerce birbirinden güzel yemek sizleri bekliyor orada. Hem tatlılar, salatalar, dünya mutfağı, Türk mutfağı, et yemekleri, tavuk yemekleri, hamur işleri. Oynatma listelerimde dediğim gibi yüzlerce videom var. Lütfen onları bir gözden geçirin. Çünkü onları sizler için, sizlere faydalı olabilmek için çektim. Umarım da faydalı olabiliyorumdur. Abone olurken de abone ol butonunun yanındaki bildirim zili butonunu da lütfen açmayı unutmayın. O butonu açtığınız zaman her paylaştığımız yeni videomuz önce size bildirilir ve dolayısıyla da hiçbir videomuzu kaçırmamış olursunuz. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.